Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet, bugün yine efsane bir karışımla karşınızdayım. Ne yapacağız biliyor musunuz bugün? Hani boynumuzda böyle kararmalar oluyor, çizgiler oluyor. İşte onlara engel olacak olan, hem sıkılaştıracak gıdı bölgemizi ve boyun bölgemizi hem de o kararmalara iyi gelecek bir karışım hazırlayacağız. Çünkü boyun biliyorsunuz yaşlılığı ilk gösteren yerdir. Yüzünüzü gerdirebilirsiniz, bir şekilde operasyonlarla halledilebiliyor. Ama boyun kendini gösteriyor ve gıdı bölgesi. Onun için ben çok önem veriyorum. Bir insanın yaşını anlamak için önce boyuna bakın. Boyun size yaşını zaten söyleyecektir. Şimdi hemen karışım hazırlamaya başlarken zaten malzemelerin faydalarından bahsedeceğim. Öncelikle muz kullanacağız. Muzun şöyle küçük bir muzun yarısı bize yeterli olacaktır. Muz A vitamini bakımından çok zengin olduğu için cilt hasarlarını iyileştiriyor ve aynı zamanda bütün malzemeleri bu arada blenderdan geçireceğim. Aynı zamanda muz C vitamini fazla olduğu için muzun içerisinde ciltte kolajen üretimini hızlandırıyor. Yani hem boyun bölgemizi sıkılaştırmak, gıdı bölgemizi sıkılaştırmak hem de eğer lekeler varsa, kararma varsa onlara iyi gelsin diye muz çok mantıklı bir malzeme. Şöyle muzun kabuğunu da sıyırıyorum. Biliyorsunuz burası da çok vitaminli olduğundan dolayı. Şöyle iyice sıyırdık. Bununla mesela peeling de yapıyorum ben bazen. Görmüşsünüzdür. Muzun kabuğuna birazcık şeker ya da pudra şekeri ekleyin. Cildinize peeling yapın. Müthiş etkisi var. Şöyle ekledim. Daha sonra pirinç unu kullanacağım. Bir yemek kaşığı kadar pirinç unu kullanıyorum. Pirinç ununu için kullanıyorum. Beyazlatıcı etkisinden dolayı kullanıyorum. Zerdeçal kullanacağım. Zerdeçal içerisinde kalsiyum sayesinde cildin üst tabakasını yeniliyor. Aynı zamanda potasyum sayesinde kırışıklıklara iyi geliyor. Ve cilt lekelerinin rengini açıyor. Cildi beyazlatıyor. Sarı rengine bakmayın zerdeçal. Bir çay kaşığının yarısı kadar zerdeçal kullanıyorum. Gül suyu kullanacağım. Şöyle mis bahçenin gül suyunu kullanıyorum ben ama tek handikapı şöyle sıkmalı olması, gerçekten de zor olacak birazcık. Böyle bir yemek kaşığı kadar ayarlayacaksınız. Gül suyunu için kullanıyorum. Gül suyunu da cildi sıkılaştırma özelliğinden dolayı kullanıyorum. Hatta gül suyunu tonik olarak bile kullanabilirsiniz. Eğer gözenekli bir cildiniz varsa gül suyu o gözenekleri nasıl yapacak biliyor musunuz? Direkt kapatacak. Yani tonik arayışındaysanız gül suyu çok mantıklı bir toniktir. Şöyle bir yemek kaşığı kadar ekliyorum karışımıma. Ve ben zeytinyağı kullanacağım ama zeytinyağı kullanmak zorunda değilsiniz. Benim cildim kuru olduğundan dolayı zeytinyağı ekliyorum. Zeytinyağımı da biliyorsunuzdur. Belki Instagram'dan beni takip ediyorsunuzdur. Özlemli Yaşam'dan alıyorum. Aynı zamanda ben bu zeytinyağını her sabah içiyorum. Haberiniz olsun yani. Bağırsakları bile çalıştırıyor. Vücudu temizliyor, arındırıyor. Daha ne yapsın? Bir tatlı kaşığı kadar da zeytinyağı kullandım. Kullanmak zorunda değilsiniz dediğim gibi. Eğer cildiniz zaten yağlıysa zeytinyağı kullanmanıza gerek yok. Ayrıca sevdiğiniz başka bir yağ vardır. Yani üzüm çekirdeği yağı olabilir, kuşburnu çekirdeği yağı olabilir. Onları da kullanabilirsiniz çok rahatlıkla. Evde ne varsa onu kullanın canlarım yağ olarak. Şimdi bütün malzemeleri blenderdan geçiriyorum. Ve bu şekilde karışım hazır. Şöyle bir kaba alıyorum. Önce boyun ve dekolte bölgenize peeling yapabilirsiniz. Onu da göstereceğim ben sizlere. Eğer karışım biraz katı olduysa bir tık daha fazla gül suyu ekleyebilirsiniz. Yani gül suyu eklemenizde hiçbir sakınca yok. Şu şekilde bir kıvam alıyor gördüğünüz gibi. Eğer çok koyu olursa dediğim gibi gül suyu ekleyebilirsiniz. Şimdi uygulamaya başlayalım. Öncelikle boyun bölgemize peeling yapıyoruz ki ölü derilerden cildimizi arındıralım ve maskenin etkisini de çok daha hızlı görelim diye. Şimdi bir tatlı kaşığı esmer şekerin içerisine hazırladığım karışımdan yaklaşık ondan da böyle bir tatlı kaşığı kadar ekliyorum. İkisini karıştırıyorum şu şekilde ve peeling yapmaya başlayacağım şimdi. 2-3 dakika kadar masaj yaparak boyun ve dekolte bölgemize, ben şimdi dekolteye çok uygulamayacağım çünkü göstermesi zor olur diye, siz gıdı, boyun ve dekolte bölgenize uygulayın.
Hatta yüzünüze bile uygulayabilirsiniz. Yani hiçbir sakıncası yok. Şöyle masaj yaparak uyguluyorum bakın. 2-3 dakika bu işlemi yapıyoruz. Yıkıyoruz. Ve öyle maskemizi uygulamaya başlayacağız. Mis gibi olacak. Mis mis mis. Şöyle biraz boynunuz kızarsın. Olsun. Temizleniyor mu? Temizleniyor. Maskeye hazır hale geliyor mu? Geliyor. Bu şekilde 2-3 dakika kadar peeling yaptım. Şimdi yıkayacağım. Geleceğim, maskemi hemen süreceğim. Ay böyle peeling yaptım. Gördüğünüz gibi boynum kıpkırmızı oldu. Vallahi elimin ayarı yok. Ben biraz fazla bastırarak peeling yapıyorum. Öyle seviyorum. Ayşe'yi de yıkarken bir sırtını keselemem var. Çocuk ciyak ciyak bağırıyor. Elimin ayarı yok yani, anlayacağınız. Hafif böyle masaj yaparak da peeling yapabilirsiniz. Benim gibi yapmanıza gerek yok. Şimdi maskemi sürüyorum bakın el yardımıyla. Şöyle gıdı bölgenize de iyice gelsin. Böyle dağıtarak. Şimdi bu maske ne kadar bekleyecek diye soracaksınız. Vallahi ben sizin yerinizde olsam 1 saat kadar tutarım. Ama en az yarım saat beklemesi lazım. En az. Çünkü bir de hani kararmaya da iyi gelecek ya, beyazlatıcı etkisi var ondan dolayı. Evet, bu şekilde sürdük. Şimdi ne yapacağız? Yarım saat, 1 saat kadar bekleteceğiz. Daha sonra yıkayacağız. Sonra zaten göreceğiz farkı. Evet canlarım, boynumu bu şekilde yıkadım. Nasıl görünüyor? Pürüzsüz, aydınlık. Yani şöyle bir sıkılaşmış hissediyorsunuz. Zaten ilk uygulamada bile bunu hissediyorsunuz. Düşünün ki düzenli uygulamada neler olacak. Yıkadıktan sonra ben biraz kremle de nemlendirdim. Ama gerçekten hani zeytinyağı koyduğunuz için çok nemlendirmenize de gerek yok. Öyle de bırakabilirsiniz. Çünkü ciddi anlamda nemli hissediyorsunuz boynunuzu. Bu karışımı yüz bölgesine uygulayabilir misiniz? Tabii ki uygulayabilirsiniz. Eğer problemleriniz varsa hem cildinizi sıkılaştırır hem lekelere iyi gelir. Gerçekten başarılı bir karışım. Haftada 1-2 gün uygulayabilirsiniz. Peeling'i haftada 2 gün yapabilirsiniz. Yani bu şekilde. Gerçekten çok güzel bir karışım. Mutlaka deneyip yorum kısmına yorumlarınızı bekliyorum. Hepinizin çok iyi sonuç alacağından ben kendi şahsım adına eminim. Yine geldik bir videonun sonuna canlarım. Yine tabii ki üzgünüz. Ne diyorduk videonun sonunda? Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve beni çok sevmeyi kesinlikle unutmayın. Görüşmek üzere, sevgilerimle.